Bugün turuncu koltuğumuzda Osman Celil Zilan var. Seninle biz TRT Türk Ramazan programı için canlı yayın yapmıştık. Evet. Şimdi Hollanda medya aracılığıyla tekrar bir arada olmak çok güzel değil mi? Tabii. Son dönemlerde ilahiyat uzmanlığının yanı sıra manevi rehberliğinle de tanınıyorsun. Bize biraz kendinden bahseder misin? Olur. Kendim Soest şehrinde kalıyorum şu an, ikamet ediyorum. Amersfoort'ta doğup yetiştim. İlahiyatı da Rotterdam İslam Üniversitesi'nde, yani Hollanda'da bitirdim. Daha sonra farklı camilerde imamlık görevine başladım. Özellikle staj dönemi olarak aslında. Ve burada farklı gençlerle, özellikle günlük hayatında veya geçmişinde sıkıntılar yaşamış, travmalar yaşamış veya suça bulaşmış mesela gençlerle iletişim kurdum. Onlarla görüşme fırsatlarım oldu. Ve bu alana aslında daha çok ilgi duymaya başladım. Ve onlara daha iyi mesela onlarla iletişim geçebilmek, onlara destek olabilmek için de manevi rehberliği eğitim olarak gördüm ekstradan, master eğitim olarak. Şimdi de 3,5 senedir Lelystad'da Gençlik Hapishanesi'nde 13-25 yaş aralığındaki gençlerin kaldığı, özellikle Türk gençlerin çoğunlukta olduğu cezaevinde manevi rehberlikle çalışıyorum. O kadar çok bilgi verdin ki tek tek söylediklerinle ilgili sormak istediğim sorular var. Hemen başa gitmek istiyorum. İlgimi çekti dedin bu grup. Manevi rehberlik vermeyi onun için istedim, master yaptım. Neden böyle bir grup ilgini çekti bu gençler? Yani tabii o zaman yaşım da onlara genel yakındı yani. 20 yaşlarındaydım o zaman, 20-21 yaşlarında. Ve daha çok tabii ilahiyat bölümünde klasik İslami ilimler, ondan sonra Arapçada vesaire bu ilimlere yoğunlaştığımız için genelde öğrendiğimiz şey aslında topluma hitap edebilmek, işte vaazda, hutbede mesela onlara hitap etmek. Ama birebir mesela onların durumuna göre onları yönlendirebilmek, destek olabilmek, bu çok farklı bir olay aslında. Burada farklı teknikler, işte kabiliyetler gerekiyor. Ve burada aslında bazı eksiklerini fark ettim. Çünkü baktım ki yani özellikle yaşımdan dolayı daha kolay benimle iletişim geçiyorlardı. Fakat beklentileri de farklıydı o yönden. İşte benim durumumu anlaman lazım, işte gel bana destek ol veya ailemle aramın düzelmesi için destek olmamı bekliyorum. Aracılık yap, aynen. Bu konuda o yüzden ilahiyatı bitirdikten sonra dedim ki ya bir ilk senede bunun eğitimini alayım. Biraz da bu işi yoğunlaşayım. Eğitim bitirdikten sonra da işte Hollanda Bakanlığı'ndan, Adalet Bakanlığı'ndan bir teklif geldi. Dediler ki işte biz hapishanelerde imam arıyoruz. Müslüman gençlerle özellikle. Ne dersin dediler. Ben de o zaman iyi bir fırsat diye düşünüp böyle bir adım attım. Şu an işte 3,5 sene, 4 sene yaklaştı. Gidip geliyorum yani. Bir nevi kendine misyon edinmişsin. Çok da kıymetli bir iş yapıyorsun bu arada. Tebrik ederim. 12-25 yaş arası dedin yanılmıyorsam. Lelystad hapishanesinde çalışıyorum. Çoğunlukla Türk dedin. Bu beni üzdü açıkçası. Bize biraz daha manevi rehberliğini ve onlara nasıl, içeridekilere nasıl aslında yol gösterdiğini anlatabilir misin? Olur. Şöyle söyleyeyim. İlk cezaevine başladığımda tabii ister istemez insanda biraz ön yargı oluşuyor. Ve şöyle düşündüm, ya buraya gelen gençler, burada işte hapiste yatan gençler daha çok böyle aile tarafından ihmal edilmiş, sokaklarda yetişmiş, arkadaş ortamlarına etkilenip mesela kötü yollara başvurmuş gençler diye düşünüyordum. Ve baktım, gördüm ki yani gençlerin bir kısmı tahsilli mesela veya lisede mesela FEVİ'ye okuyanlar olsun, HABİ'ye okuyanlar, yüksek eğitimli gençler. Fakat genel sebeplere baktığım zaman özellikle maddi durumdan dolayı farklı hedefler koyuyor kendine. Diyor ki ya ben işte eğitim bittikten sonra belli bir kariyerim olup işte güzel araba, ev vesaire alabilirim ama ne için bu kadar bekleyeyim ki? Hani kısa yoldan eğer uyuşturucu ticaretiyle veya farklı suça bulaşıp mesela en azından bir ilk sene yapıp belli bir sermaye elde edip bir nevi tövbe edip aslında hayatımı devam ettireyim veya eğitim hayatımı devam ettireyim düşüncesiyle. Gençlerin çoğu, şu an 350 yakın genç var. Bunların neredeyse 1/3 Türk gençleri. Yarısından fazla da maalesef Müslüman gençler. Bu gençlerin. Yüksek oranda. Tabii. Fakat şunu fark ettim özellikle. Belli şekilde bir dini hassasiyet de var aslında gençlerde. Dindar gençler mi içeridekiler? Yani tabii değişiyor durumu göre ama genelde şöyle söyleyeyim. İlk cuma namazına girdim ve şöyle bir soru sordum gençlere. Aranızda kaç kişi Kur'an okumasını bilmiyor diye sorduğumda 120 kişiden yaklaşık 5 veya 6 kişi parmak kaldırdı. Bilmiyorum diye. Genelde çoğu biliyordu. Hatta şöyle söyleyeyim, aramda 3 kişi de hafızdı mesela. Hafızlar. Tamamen Kur'an'ı ezberlemiş dışarıdayken ama bir şekilde suça bulaşıp içeri girmiş gençler. Yani şunu fark ettim. Dini yönden, belli ilmi yönden mesela veya en azından hani ihmal mi edilmiş bu gençler? Yok, değil aslında.
Tam onu soracaktım. Ailelerinden ihmal edilen gençler de var mı aynı zamanda yoksa? Şimdi tabii meslek gereği mesela anne babalarla çok görüşüyoruz bu gençlerin. Ve şunu fark ediyorum mesela, evladımı ihmal ettim diyen anne baba sayısı oldukça düşük. Ama niye? Çünkü ihmal etme olayına şöyle bakıyorlar. İşte ben onu hiçbir zaman maddi yönden eksik etmedim veya sürekli onun istediklerini veya her türlü desteği sağladık. Ama vakit geçirme, işte onlarla ilgilenme vesaire bu konuda ister istemez bir ihmal edilmiş, yani ihmal etmişler mesela bu durumda. Bunu fark ediyorum. Türk gençlerin mesela kimliğini iyi öğrenmesi için, hani Türklüğün ve özellikle Müslümanlığın vesaire bunu iyi öğrenebilmek için tabii ki en büyük iş anne babaya düşüyor. Ama onlar da ister istemez yani işte çok vakit ayırmıyorum, o yüzden maddi yönden aslında telafi edeyim düşüncesini fark ediyorum yani özellikle anne babada. Mesela soruyorum, evet tamam diyorum, mesela sen maddi problemlerin için veya özellikle geleceğin için mesela bunları yaptın, böyle bir suça ulaştın. Fakat aslında hedefin gerçekten o muydu yani? Zengin olayım ve işte ne bileyim mutlu olayım mı? Demek ki hayır diyorum mesela, benim ana hedefim aslında anne babamı gururlandırmak. Nasıl yapacağız onu? İşte ne bileyim bir son model araba binerek mesela veya işte güzel bir ev sahibi. İşte her türlü artık aklına ne geliyorsa yani maddi yönden. Bir nevi aslında influencer'ın yaşadığı hayatı sosyal medyada aslında onu bir şekilde taklit edip o hayatı sürdürebilmek. Bu konuda da işte anne babanın ister istemez belli bir etkisi oluyor. Niye? Çünkü ya kıyaslama oluyor sürekli ve olmuş zamanında gençlerle. Mesela ya işte senin amca olduğun veya işte kuzenin, yeğenin her neyse komşunun oldu, başarılı, daha tahsilli, o sen niye yapamıyorsun, işte sen yapabilirsin aslında vesaire deyip ister istemez çocukta belli psikolojik bir nevi bir travma oluşuyor aslında veya bir aşağılık kompleksi oluşuyor. Ve diyor ki ya ben evet belki ablam kadar veya işte kuzenim kadar yüksek tahsilli değilim ama maddi yönden onları geçebilmek için elimin fırsatları geçebiliyor. Nasıl mesela? İşte bu kötü yollara başvurarak mesela. Hapishanenin içindeki bu gençlere manevi rehberliğini nasıl veriyorsun? Yani o rehberlik nasıl gelişiyor? İşte birebir konuşmalar mı yapıyorsun, toplumu konuşma yapıyorsun ve onlara geri dönüşümü nasıl oluyor? Nasıl etkileniyorlar? Çok farklı hizmetleri sunuyoruz aslında. Genelde birebir görüşmeler oluşuyor ilk Çünkü etapta. bakanlık istiyor değil mi bunu senden? Çünkü anayasal hakları var mesela, cezaevinde bulunan herkes anayasal hakkı var, dini özgürlüğü ve dini işte ritüelleri veya adetlerini burada uygulayabilmesi için bunu aslında devlet sağlaması gerekiyor bu fırsatı. Bu da zaten yaklaşık 70 veya 80 senedir aslında var olan bir şey. Yaptığımız şey özellikle birebir görüşmeler. Mesela 1 saat 2 saat boyunca gençlerle oturup veya işte farklı hapishanede bulunan kişilerle bir şekilde yani hatalar nerede oluştu veya artık gelecekte neyi değiştirebiliriz veya geçmişte yaptığın mesela işlediğin günahlar mı diyelim artık veya işlediğin suçları nasıl bir şekilde telafi edebiliriz? Mesela kul hakkında özellikle arayı düzeltme olayı da oluşuyor isterseniz. Mesela o kişiyi davet ediyor, mağdur olan kişiyi mesela davet ediyoruz bazen. Onunla üçlü bir görüşme yapıyoruz. Yani söylediğim %75'i gayrimüslimler az, Müslüman olmayan kişiler geliyor genelde bu görüşmelere. En azından diyor ki mesela o genç, mesela o içeride yatan, belli bir şekilde en azından pişman olduğumu göstereyim ve dillendireyim. O gene beni affetmesin. Sıkıntı değil. Yeter ki ben bir adım atmış olayım. Özür dileyim. Pişmanlığımı dile getireyim. Bu suçun oranı şeyine göre değişiyor tabii büyüklüğün için. Eğer işin içinde cinayet falan varsa mesela ondan sonra o ölen kişinin anne babasını çağırdığında tabii çok o zaman işin rengi değişiyor istemez haklı olarak. Ama böyle geliyorlar mı? Mesela cinayet gibi durumda o ölen kişinin annesi babası? 2 defa yaşadım. 2 defa yaşadım böyle bir durum. Birisinin mesela annesi geldi. Yeraltı dünyasının diyelim artık burada bulunan birisiydi. O da uyuşturucu işiyle uğraşan. Bir kavga çıkıyor. Ondan sonra silahlar çekiliyor derken bir nevi orada işte ölüm gerçekleşiyor. Annesi geldi. Ve dediği şuydu aslında. Ben seni asla hayatım boyunca kesinlikle affetmeyeceğim. Ama kendisi Hristiyandı. Dedi ki ama dini hassasiyetten dolayı. Çünkü oğlan dedi ki ya ben işte Müslüman olduğum için en azından bir denemem lazım. Ve en azından hani pişmanlığımı ifade etmek istiyorum size. Yani siz gene beni affetmeyin. Ki zaten çok zor. Yani bir insan evladını kaybettiğinde çok vahim bir durum tabii ki. Evlat acısı. Dedi ki seni affetmeyeceğim ama bu pişman olduğunu görmek az bir nebze de olsa beni rahatlattı. Hani senin bu şekilde görmek burada bir nevi aslında acı çektiğini görmek burada içeride. Özellikle vicdanen mesela burada rahatsız olman acımı az da olsa hafifletti ve az da olsa sana saygı duyuyorum. En azından bunu cesaret ettiğin için. Mesela benimle yüzleşmen çok önemli bir şey aslında. Takdir etti. Çok duygusal bir anda. Benim de özellikle hani şöyle söyleyeyim evde 2-3 gün sürekli beni meşgul eden bir şeydi aslında zihnime. Çünkü çok zor bir durum yani gerçekten herkesin yapamayacağı bir işti. Özellikle
çocuk sahibi olduktan sonra hani insan tabii ister istemez korkuyor yani gelecek için çocuğum işte nasıl bir ortam yetişecek, nasıl arkadaşlar edinecek diye. Bir örnek vereyim. Ünlü bir gazeteci mesela birkaç sene önce Amsterdam'da öldürülmüştü. Onu öldüren şahıs mesela şöyle bir açıklama yapmıştı. Ya ben o kişiye saygı duyuyordum veya işte onun nasıl bir sıkıntım yoktu. Ama paraya ihtiyacım vardı. Ve ben bu işlerde öldüreceğim kişiye bakmam, alacağım paraya bakarım mesela. Bir nevi aslında Müslümanlıktan ziyade insanlık namına artık hiçbir şey olmadığını dair, tamamen maddiyatın baktığını dair aslında bir ispatı bu gençlerin özellikle zihinde oluşan duyguların. Ne yazık. Bu çok korkutuyor. Yani bu demek oluyor ki tabiri caizse babamı bile tanımam manasına geliyor aslında bu. Bu da çok korkunç bir durum. Çünkü Hepimiz Birazcık- çocuk yetiştiriyoruz tabii topluma. çok geçti. Artık sınırı tanımıyorum demek bu. Fakat görüştüğümde mesela böyle kişilerle diyorlar ki ya ben farklı medya kanallarından görevler dağıtıldı. Mesela işte bilmem şu kişiye vurduğunu bıçakladığın zaman işte 500 euro, 1000 euro. Mesela resim de oluyor kişinin veya adresi. Gidiyorum o kişinin yanına bıçaklıyorum. Gidiyorum paramı teslim alıyorum bitti. Dedim ki peki vurduğun kişi veya işte yaraladığın kişi eğer iyi birisi ne olacak ya diyor ki o beni ilgilendirmez. Ben alacağım parayı bakarım. Ne kadar korkunç. Tabii. O zaman bakıyorlar hiç alanla hiçbir bağlantı yok bu kişilerin diyor ki yani buradaki bağlantıyı anlayamadık diyorlar. Polisler mi? Polisler anlattığı her şey aramızda kalıyor. Yani kesinlikle ne polis ne savcı ne hakim hiç kimse bana bir şey soramıyor mesela. Ya bu ne anlattı veya itiraf etti mi etmedi mi? Soygunun için içeri girmiş ama o da terapi görüyor mesela böyle travmalı yaşamış veya sıkıntılı yaşamış. Ama tam tesirli olmuyor. Niye? Çünkü olan diyor ki mesela bana ya ben soygun için girdim ama aslında benim geçmişten bir cinayetim de var diyor. Ve bu da beni vicdanen çok rahatsız ediyor. Uykularım kaçıyor, işte rüyalarım giriyor. İlk etapta bunda zorlandım mesela. Dedim ki bu bilgileri mesela ben ne yapmam lazım şu an veya işte benim sürekli zihnimde aslında dolaşan şeylerdi biraz daha. Kesinlikle pişman değilim diyorlar mesela. Bir daha olsa bir daha yaparım. Soygun olsun ne bileyim adam vurma vesaire. Niye? Çünkü diyor ki mesela vicdanen diyor ki ya ben rahatım çünkü vurduğum kişi hak etmişti ve kötü birisiydi. Buna da inanıyorlar. Buna inanıyorlar. Gerçekten. Ama ne zaman mesela aradan 2, 3, 4 hafta geçiyor ve birkaç ay geçiyor sürekli içeride dışarıya çıkamıyor hiçbir şey yapılmıyor. Ondan sonra diyor ki ya aslında belki yani biraz bir pişmanlık oluşmaya başlıyor. O zaman tekrar bir görüşme yapıyoruz. Diyor ki ya aslında pişmanım diyor ama keşke biraz da stratejik davransaydım da işte ne bileyim delil bırakmasaydım arkamda falan. O konuda pişmanım. Tabii o da var. Tabii. Kademe Tam kademe değil. gidiyor böyle. Tam değil. Ona da kademe kademe gidiyor böyle. Ondan sonra en son diyor ki ya diyor bakıyorum şu an yaşıtlarımın dışarıda hepsi eğitim işte ne bileyim ihtisas artık uğraşıyorlar. Ben çok geride kaldım. Ondan sonra oluşuyor artık belli bir seviyede pişmanlık. Şu dini olayına baktığımızda şöyle oluşuyor genelde. Ya Cenab-ı Hak zaten güzel tövbe edersen beni zaten affeder. Bir hac, umre, ne bileyim köyümde bir cami yaptırırım gibi. Mesela burada aslında bir nevi kendini kandırıp Allah beni affeder. beni affeder diyerek mesela devam ediyor. Şöyle hedef koyuyorlar genelde gençler. Genelde görüşmelerde bu ortaya çıkıyor. Ya benim hedefim 50.000 euroydu. 50.000 euro ulaşayım, elde edeyim. Ondan sonra bırakıp hayatımı tekrar devam ettireyim aslında. Ondan sonra 50.000 bir şekilde elde ediyor. Teslimatla gerek işte ticaretle artık her neyse. Ondan sonra diyor ki ya diyor ben aslında yeteneğim de var. İşi de iyi götürüyorum. Hiç de yakalanmadım şimdiye kadar. Ya ben bu 50'yi en az bir 100'ü çıkarayım. %150 derken aslında sonu olmuyor bu işin. Anne babayla görüşüyor mesela. Diyorum ki ya hiç mi farkın varmadınız? Mesela oğlum nasıl oluyor da ne bileyim son model araba çekebiliyor veya işte motordur, elbisedir vesaire bu işlerde. Çok acı ama bazı anne baba diyor ki aslında şüpheleniyorduk, kuşkulanıyorduk ama hoşumuz da gidiyordu. Ciddi misin? Bu çok yani en çok beni yani eğer bana sorsan ki en çok neyden şaşırdım mesela bu tür açıklamalarda. Niye? Çünkü oğlum hiç yakalanmadı, polis vesaire de sıkıntı oluşmadı. Adımız da toplum içinde, çevremizde temiz bir adım, yani iyi bir adımız var diyelim. Aile isminin olarak yani soyadımız. Baktım cami ortamında millet yanıma geliyor mesela veya farklı ortamlarda ya oğlum sen maşallah geçen işte şu arabayı almış falan demiş oğlum iyi çalışıyor vesaire deyip yani gururlanıyorum aslında diyor. Onunla gurur duyuyorum. Evet biliyorum doğru değil, hoş değil ama çünkü belli bir aşağılık kompleksi oluşuyor ister istemez. Çünkü dedelerimiz buraya gurbetçi olarak gelmiş, çalışmışlar ve en zor şartlarda yetişmişler burada aslında veya hayatını devam ettirmişler. Anne babam mesela 10, 12, 13 yaşlarında gelmiş buraya. Zorluklar içinde onlar da burada bir şekilde meslek edinmiş, işte dili öğrenmiş vesaire hayatını devam ettirmiş. Aslında bütün beklenti 3. nesilde oluşmuş. Yani bizlerde. Niye? Çünkü biz burada doğup yetiştik.
başarılı olmaman için hiçbir lüksün yok diye aslında bize lanse edilmiş. Yani eğer başarılı değilsen mesela bu demek oluyor ki sen tembelsin. Veya işte ne bileyim Aklın basmıyor. aklın basmıyor gibi. Ne oluyor aslında? O aşağılık kompleksinden bir nevi bütün beklenti o 3. nesil oluşu ve bir nevi başarıya giden her yol mübahtır gibi belli anne babaların bu oluşuyor aslında. Niye? Çünkü biz burada çok azınlığız veya işte dışlandık veya sıkıntılar yaşadık. Artık şimdiki nesiller, çocuklarımız, torunlarımız onlar başarılı olmak zorunda. Ve eğer biraz kötü yoldan oluyorsa o maddi başarı yani çok da hani şey yapmaya gerek yok, kurcalamaya gerek yok gibi oluşuyor. Yani bunun görüşmelerde fark ediyorum bunu. Hedendaagse Samenleving en Religie, yani Günümüz Toplumu ve Din adlı bir kitabınız bulunmaktadır. Hı hı. Yani bu kitabını hem Müslümanlar hem de İslam hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler için yazdın diye okudum. Hatta size bir tane getirdim yanımda, size hediye edeyim. Burada aynen, teşekkürler. Şu şekilde size vereyim. Şu şekilde. Verelim. Hedendaagse Samenleving en Religie, işte tercüması günümüz toplumu ve din. Aynen. Yani, Teşekkür ediyoruz bu arada. Kitaplığımıza hemen koyalım. özellikle hani ilk başta bahsettiğim o ergenlik çağımda bana sorulan sorular mesela gayrimüslimler tarafından veya sürekli aklımı kurcalayan dini sorular. Mesela ne için bir Allah var, ne için inanıyoruz, işte kadere iman nedir? Yani Cenab-ı Hak ne için mesela müdahale etmiyor eğer zulüm varsa mesela veya acı çekenler varsa mesela bunun gibi. İşte hastalık ceza mıdır değil midir tarzı 90'a yakın soru hazırladık bu şekilde. Buna bir kısmı işte benim özellikle aklımı kurcalayan gençlik zamanı veya 10 sene önce diyelim o dönemlerde veya camide az önce bahsettiğim mesela gelen gayrimüslimler ziyarete geldiklerinde bize sordukları sorular aslında. Peki ne için evrim teorisine inanmıyorsunuz? Evrim yoksa peki nasıl oluştu bütün dünya veya her neyse işte bunun dini açıklamaları nedir? Tarzı 90'a yakın soru işledik bu kitapta. Gençlerin özellikle rahat anlayabilmesi için onlara yönelik aslında daha çok. Hazırladık Hollandaca. Sebebi onlara yönelik ve Müslüman olmayan kişiler de mesela İslamiyet'e ilgi duyanlar için de çok şu an 2000'i geçti yani sayısı yani kitabın sürekli feedback alıyoruz yani böyle geri dönüm alıyoruz gençlerden. Süper. O şekilde. Başarılar. Yeni bir kitap gelecek mi? Yoksa niyetimiz var. Tadını mı çıkaralım diyorsun? Yok yani şöyle bayağı birkaç soru daha geldi özellikle farklı konular hakkında bu konuyu da işleyebilir misiniz diye bir ikinci baskı yakında inşallah 6-7 ay içinde. İnşallah hayırlısı olsun. Bugüne kadar aldığın en değerli tavsiye nedir? En değerli tavsiye tabii ki anne babamın özellikle ben ilahiyat okuma niyetim var ne dersiniz dediğimde sen ne istiyorsan onu yap biz arkandayız demeleri. Bugün hayatında değiştirmek istediğin şey nedir? Hayatımı değiştirmek istediğim her gün aslında yeni bir bilgi edinmek istiyorum. Yani böyle benim en çok zevk aldığım şeylerden bir tanesi mesela kendi eksikliğimi fark edebilmek. Mesela bir konuşma anında veya bir sohbete davet edildiğinde mesela bir konu anlattığımda bir soru sorulduğunda ve o soruyu cevaplamakta zorlandığımı fark ettiğim an bunu değiştirmem lazım. Biraz daha yapmam lazım. Bu konularda mesela çok hoşuma gidiyor. Gayet güzel yapıyorsun bu arada. Bir kitap veya film önerecek olsam? Bir kitap veya film. Kitabı gösterdim zaten. Kendi kitabımı. Dizi olur mu? Dizi de olur. Tamam çünkü izlemişim. Ne? Onu diyecektim. Hollanda'da çalıştığın ilk işin neydi? Bijbaan. Matbaada çalışmıştım Amersfoort'ta annemle birlikte. Annenle birlikte matbaada mı çalıştın? Aynen. Ne kadar güzel. En sevdiğin Hollandaca kelime? Neden o kelime? Fantastisch. Fantastisch. Aynen. Evet, çevirisinde. Çünkü en güzel bu kelime? Bir de çevirisini yapalım. Muazzam manasında yani. Duyguyu en güzel şekilde ifade edebildiğimi düşünüyorum mesela. Özellikle eşim sorduğunda ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Ben diyorum ki fantastik diyorum. Diyor tamam. Harika. Güzel bir kelime. Yani. Fantastik, muazzam. 28 yaşındasın, hala çok gençsin. Önünde inşallah Allah nasip ederse uzun bir gelecek var ve birçok gence de umarım manevi rehberliğini yapıp yol gösterirsin. Ayaklarına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Çok sağ olun. Çok güzel bir sohbet oldu. Emeğine, nefsine sağlık. Eğer bu hikaye size ilham verdiyse yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Yeni bölümleri kaçırmamak için bildirimleri açın ve abone olun.